İşte bu bizim hikayemiz. Öyle saf, öyle temiz. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Sesim kötü olabilir. Ama bu hikaye Cihan ve Alya'nın hikayesi. İşte bu hikaye onların saf, temiz aşk hikayesi. Oh be, oh be. İşte bu. Çok şükür ki uzak şehir geri döndü. Cihan ve Alya geri döndü arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı gıybette buluşalım. Yani yine ve yeniden harika bir bölüm izledik. Valla ben çok mutluyum. 2 haftadır Allah nazarlardan saklasın. Çok güzel bölümler gidiyor. Önümüzdeki haftada güzel bir bölüm olacak. Bölümün fragman değerlendirmesini yorumdan hemen sonra yine hep beraber yapacağız arkadaşlar. Bunu da tekrardan hatırlatayım. Evet, aşk yeminimizi, evlilik yeminimizi ettik. Otelimize yerleştik. Ya kardeşim bak Edacığım lütfen şu aşağıya bir yazar mısın? Hani dizilerin önünde yazıyor ya bu dizi hayal ürünüdür gerçekle ilgisi yok diye. Şöyle aşağıya yazalım. Cihan Albora bir hayal ürünüdür. Gerçekle ilgisi yoktur. Gerçekle böyle bir kişi yoktur. Böyle bir adam yoktur. Kardeşim, adam bu nasıl bir bakmaktır ya? Ha? Bu nasıl bir sevmektir? Yani ya adam yani öyle bir bakıyor ki hani içi gidiyor, gönlü akıyor. Ya diyecek çok şey var da işte kelimeler kifayetsiz. Valla çok güzeldi. Otele gittik. Abi o kadar yıkımın, savaşın ortasında bak Cihan'ın da dediği gibi hala böyle karşılıklı oturup romantik yemek yiyorsunuz. Helal olsun size. Bunu genelde Şahin'le Nare yapardı. Şimdi biz yapıyoruz. Artık bizim hakkımız lütfen. Ve tabii ki Cihan ağamız. Ağam tamam bak Alya Simit senin karın. Ay orada demiyor mu? Nasılsınız Alya Simit? Nasılsınız? Ali Simit. O da diyor işte böyle böyle iyiyim. Yani bugünü diyor sorarsanız Cihan Albora. Ya adam kadını bir bıraksaydın da böyle biraz bekar mı kalsaydı? Hani biraz bekar Alya Simit mi izleseydik? Ama yok. Ağam karım da karım, karım da karım. Sen benim karımsın. Bu arada özlemişiz bu kelimeyi de. Şaka bir tarafa. Tamam ama senin karın. Kimse almıyor. Kimse dokunmuyor. Yani dur da yok. Adam hemen yüzüğü çıkarttı. Dedi ki benimle şu an evlenmezsin biliyorum. Ama hani velayet aldıktan sonra dedi. Bu arada spoiler da vermiş oldu orada. Arkadaşlar velayetten sonra ki velayet yakındır. Çok güzel bir düğünümüz geliyor. Bunu dedi takman istiyorum. Alya da tabi ağzı kulaklarında seve seve Cihancım dedi bulmuşum böyle seven bir adam. Yüzüğü taktı. Ondan sonra tabi bitiyor mu? Bitmiyor. Yani o kadar hani adam karısını mutlu etmeye odaklı ki hani bütün dertlerini unutmuş yeter ki o mutlu olsun diye. Diyor ki hani ne yapalım hani bir şey yapalım. Bir şey işte yemek ye hani mutlu ol ondan sonra. Alya da diyor ki oyun oynayalım. Ne oyunu? Hadi diyor biz diyor seninle diyor önceden tanışmışız gibi yapalım. Tanışalım diyor. Yani gerçekten buradan ekibe sesleniyorum. Twitter yani X'imdeki fan odalarını mı dinliyorsunuz? Orada yazılan böyle senaryolar var. Fitch deniyor onlara. Onları mı okuyorsunuz? Yemin ediyorum Alya'nın yazdığı senaryoyu ben daha önce X'te okudum. Bir arkadaşımız böyle senaryolaştırmıştı, yazmıştı fanlardan biri. Ama yani biz de zaten şöyle hep düşünmüyor muyduk arkadaşlar? Ya ben düşünüyordum. Keşke Cihan ve Alya çok önceden karşılaşsaydı nasıl olurdu? Siz de düşünüyor muydunuz? Aşağıya yazın. Ne böyle hikaye düşünüyordunuz? Yazın aşağıya konuşalım. Ve işte tıp öğrencisi Alya hani yeni iş adamı olmuş toy delikanlı Cihan Albora. Orada çok güzel bir hikaye, senaryo yazıyorlar. Ondan sonra tabi Cihan yine arada böyle çıkıklık yapıyor, cıvıklık yapıyor falan. Alya'mız bozuluyor tabi. Sonra ortam düzeliyor. Ama orada Cihan ağam ne diyor? Onun da spoiler'ı geldi.
Hani işte seni yemeğe çıkartırdım 5 saniye hatırlatmaları falan, böyle aşık atışması gibi, tekrar burada sıralamayayım. Diyor ki evet seni yemeğe çıkartırdım, hatta üstüne yetmezdi bir de tek taş pırlanta alırdım. Bekliyoruz tek taş pırlantayı. O pırlanta buraya gelecek. Gelecektir. İnanıyorum. Bunu söyledi. İşte yemek yeniyor. Tamam. Sonra hadi hulolop odaya geçelim. Geçelim. Bakıyorlar ki Deniz Pakize ile Kadir'in odasındaymış. Ulan Pakize ile Kadir, bak 40 yılın başı bir işe yaradınız. Teşekkür ediyorum. Hani gerçi yarıyorsunuz ama bu şekilde bir işe yaradınız. Helal olsun. Çok sevindim. Ama abi yani bunu bizimkiler değerlendiremiyor ya. Ben buna deli oluyorum. Bu arada o odaya girmeden önce ulan şap diye işte böyle nasıl öptü kız. Cihan'ın orada diyor ya, hani Cihan'ı benim için öp, sonra dönüyor. Baktı ki tabii ki bir şey yok. Atak yok kadından. Diyor ki arada bir diyor bu Cihan'ı da diyor öpersen diyor çok mutlu. Öper. Cihan'ı benim için öp. Öperim. Hatta bazen öbür Cihan'ı da öp. Öpmesi lazım artık. Hani öpmekten öteye. Sonra da böyle döndü. Cihan gelsene dedi ya. Allah'ım dedim, geliyor mu? İkinci vuslatımız geliyor mu? Ya o hemen aklım oraya gitti. Sizin de gitti mi? Böyle o hani bizim ilk vuslatta duş sahnesinden önce diyor demişti ya. Cihan sen mi gelsene diye. Burada da böyle Cihan gelsene dedi ya. Ay dedim geliyor. Ama gelmedi maalesef. İşte o kendi Alya'nın odasında onlar yattığı için Can ağam da dedi ki hani mecburiyetlerimiz var. Gitmemiz lazım. İşte benim odama gidelim o zaman. O da mecbur, tamam. Abi böyle kendi aranızda böyle cilveleşiyorsunuz bilmem ne. Gidiyorsunuz yatakta kıyafetlerinizle yatıyorsunuz. Ya kardeşim bak hadi yatağa kıyafetlerle yatırdın bunları. Tamam okey. Okey. Ama ve lakin bari ayakkabılarını çıkar ya. Ya hangi Müslüman evladı kardeşim yatağa ayakkabıyla giriyor ya. Yatıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hadi her şey için kıyafette yatırdın hani. Hiçbir şey olmasın diye. Bunlar rahibe terasayla şey ya. Yatırdın yani. Abi ayakkabıyı çıkar, ayakkabıyı. Ya gerçekten bak bu bölüm için söyleyebileceğim böyle neredeyse bakıyorum tek olumsuzluk bu ya. Gülünç oluyorsunuz arkadaşlar. Ayakkabıyla insan yatar mı? Hani kıyafeti geçtim artık. Bundan dönün bir an önce. Bak adam da orada dedi. Hani böyle bir mesaj verir gibi. Acaba onu senarist mi yazdı yoksa oyuncu Ozan Akbaba kendi repliği mi hani doğaçlama olarak söyledi. Dedi ya orada işte Deniz'den falan bahsediyorlar. Gece bitmedi çıkar gelir falan. Olsun gelsin diyor. Sansürlük bir durumumuz yok ki birbirimize sarılıyorsak. Girsin koşsun zıplasın, ne olacak ki? Sansürlük bir durumumuz yok. Yok. Sadece sarılıyoruz. Olsun annem. Olsun gülüm. Olsun yakışıklım. Sansürlük bir durumunuz olsun artık. Yani. Ey yetkili. Bunlara bir sansürlük durum yazar mısın artıkın? Ama yakındır diye düşünüyorum. İnşallah. Ramazan'dan sonra. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Ve o kadar savaşın, yıkımın ortasında çok şükür ki kendimize ait bir zaman ayırabiliyoruz. Ve o zaman müthiş geçiyor. Gerçekten bu arada böyle videonun başında söylediğim şarkı da yine her zamanki gibi bizimkilere cuk oturmuş. Yani işte o ellerimizin kenetlenmesi dediğinde ya bu işi gerçekten Uzakşehir çok harika yapıyor. Müthiş yapıyor yani. O şarkı uyumu vesaire cuk oturtturuyor. Tabi ertesi gün oluyor, uyanıyorlar vesaire. Kız bakın bu arada ben ne dedim geçen videolarda, bu adamın karısıyla çocuğuna dokunmayın dedim değil mi? Adam konak yaktı. Adam depo yaktı. Az kaldı Albora'yı yakacak bak. Yani böyle 1-2 milim bir şey kaldı ki yakmaya muhtemelen önümüzdeki hafta devam edecek. Abi o nasıl bir gidip Şahin'le depo yakmaktır. Yalnız bu arada gerçekten Şahin sen bu 2-3 bölümdür harikasın. Ha şöyle yani bu adamı yazın abi, aksiyon sahnesi yazın, bir şey yazın. Bu adam bu ya.
Yani çok iyi oyuncu kendisi de gerçekten. İzleyenler bilir. Daha önceki işte Aile dizisinde Adanalı bir çocuğu oynuyordu. Sonra dizinin adını unuttum. Çağatay Ulusoy'la oynadığı bir dizi vardı. Orada Enver Baltacı oynuyordu. Gerçekten güzel bir oyuncudur. Adam oynuyor. Yani amcaoğlumuz gayet iyi. Cihan'ımızın yanında. Beraber gittiler. Harika, müthiş bir şekilde depo yaktılar, çatıştılar. Bu bölümde çatışma sahnelerine de doyduk çok şükür. Tabii ki o soysuz Ecmel'le Amip Boran, o Dalton yani iki da kardeşler ikilisi böyle. Yecüc ile Mecüc. Ne yaptılar? Gittiler hani konaksız oldukları için diğer soysuzların evine taşındılar. Yazık garibim Fidan'la Zerrin de tabii ki çiftlik evine yerleşti. Alya'nın boşalttığı çiftlik evine. Ya orada da böyle lahana sarıyor ya ayıklıyor ya Fidan. Ay orada aklıma lahana turşusu geldi. Neyse tamam. Yap kur da yiyelim Fidan teyzeciğim. Onlar oraya yerleşti. Öteki soysuzlar oraya yerleşti. Güya akıllarınca plan yapıyorlar falan. Tabi Cihan Ağam durur mu? Durmaz. Depolar yakıyorlar. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Bu soysuzlar çetesi düşündüler ne yapalım? Gidelim konağa basalım. Yine bir konak basma sahnemiz. Adam çok komik ya. Böyle barikat kuruyorlar. İşte masa geliyor falan. Bakın söylüyorum. O masanın Amip Boran'dan daha iyi rolü var. Daha güzel rol yapabiliyor. Kesinlikle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazın aşağı. Masaya dokunmayın arkadaşlar. Ve tabii ki Sadakat Hanım ağamız Albora'yı bırakmadı, evini hanesini bırakmadı. Gelin lan dedi. Alayınız gelin. Topuyla tüfeğiyle gelin. Saldırdılar. Tabii ki ağızlarının payını aldılar. Yalnız orada Ümmüm. Ya kurban olduğum ya. Allah'ım vallahi çıldıracağım. Ümmü'nün o silah atışları harika. Müthiş. Tabii ki konağı savundular. Ötekilerini bertaraf ettiler. Yalnız Sadakat bir kere daha gördü ki bir amip doğurmuş ve o amip de ailesine ihanet etti. Tabii ki ihanet edenin asla affı olmaz. Oğlu da olsa ciğeri yana yana vurguna dedi ki sen bunu nasıl getirdiysen öyle götür. Kaçak tırla Alya'yı kaçıramadım. Bari dedi oğlumu kaçırayım. Ve böyle plan yapıp silah hani kaçak silah koyup falan ihbar edip oğlunu hapse düşürecek. Sadakat ben diyorum böyle birkaç bölümdür Sadakat Albora karakterinin gelişimini görüyoruz ve bunu görmeye de devam ediyoruz. Bu bölüm gerçekten yine Sadakat annemiz artık nerede durması gerekeceğini iyice kesinleştirdi. İhanet eden oğlu da olsa hani geç anladın ama Sadocum güç olmasın. Oğlu da olsa onu gözden çıkardı. Böylelikle de arkadaşlar hani bu Boran ne zaman çıkıyor ne zaman gidiyor düşüncesi de ilk defa dizide verilmiş oldu. Bayrakları yani henüz erken sevinmeyelim ama çıkması çok yakındır arkadaşlar. Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbi bin şükür. Artık Boran diziden çıkacak. Yani bu hemen hemen kesinleşti. Hemen hemen değil kesinleşti yani. Sadakat'in dediği gibi tramı bindirir çıkartırlar. Yoksa başka bir şey olur. Savaş olur bilmem ne olur. Çatışma olur. Ölerek mi çıkar bilmiyorum. Ama gidecek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani sizce Sadakat'in dediği gibi tırla mı gidecek? Hapise mi düşecek? Yoksa ona hiç gerek kalmadan bu savaşın çatışmanın ortasında geberip gidecek mi? Lütfen aşağı gıybetlere yazın. Fikirlerinizi merak ediyorum. Ve Sadakat de bu şekilde yani hep Cihan'ın sonunda yanında durdu, arkasında durdu. Ya o dizinin başında helal olsun böyle geldi ya Boran oğlum nerede siz kaçır falan polis. O da diyor biz de diyor ne bilelim diyor biz de diyor arıyoruz çocuğumuzu falan. Helal olsun ağam orada yine zekasını konuşturdu. Diyor Boran ben bunlardan şikayetçiyim. Diyor ki polis sen diyor ne şikayetçi oldun? Onlar diyor senden şikayetçi oldu. Cihan ağam gitmiş ondan önce çocuğu kaçırdı diye şikayet etmiş. Helal olsun ağam. Bir kez daha önünde saygıyla eğiliyorum zekanın ve adamlığının karşısında. Ey yavrum sen kiminle dans ediyorsun ya? Amip. Yani. Valla öteki Amip ve soysuz çok yani Amip'i konuşmayacağım çok fazla. O bekliyoruz yakındır. Yani benim tahminimce bayrama gidilecek o bayramda bir hafta ara var ya. Orada bunun ölüm kalım mevzusunu görüp ya da işte gitti mi gitmedi mevzusunu da görüp dönüşte
bayramımız olacak bizim de inşallah. Bekliyoruz. Tabii her şey olup biterken bu soysuzlar çetesi durur mu? İntikam almaya kalkıştılar ve dediler ki ne yapalım? Alya'yı kaçıralım. Bula bula bu planı buldular. Hiç kimse Cihan'ı takip etmek akıllarına gelmiyor. Akıllı zekiler. Alya'yı kaçırıp oğlumuzu bulalım. Bu arada Cihan ağamız müthiş bir konuşma yaptı. Tam bir ağa gibi. Bütün ekibine yani adamlarına içlerindeki çok şükür köstebeği de buldular. Neyse işte Alya'yı kaçıracaklar, plan yaptılar falan. Bir tane oradaki intern doktora aratıyorlar Alya'yı. Çabuk gelmeniz lazım. Şimdi burada geçen fragman videosunu çektiğimde de arkadaşlar aşağı yazmış işte Cihan sana çıkma demedi mi, gitme demedi mi vesaire diye Alya'ya hani biraz yüklenmişler ama arkadaşlar şimdi tamam ufaktan kızabiliriz ama bölümü izlediğimizde orada da kadın hani gitmemek için çabalıyor. Ama o doktor o kadar zorluyor ki lütfen gelin lütfen gelin sizde hani artık hastanın hayati tehlikesi var hani sizden başka kimseyi istemiyor vesaire diye yani mecburen gitmek zorunda kalıyor. Hani ben de dedim acaba gitmese miydi diye ama mecbur. Doktor ya kendisi gidiyor. Tabii ki Cihan'da durur mu peşinden gidiyor. Hatta diyor ya sen bana zorla diploma aldıracaksın diye. Olur. Vallahi olur. Güzel olur. Yani nasıl hastaneden çıkmıyorsun. Karşılıklı çalışırsınız. Ve tabii tam Alya giderken Cihan'da hani peşinden giderken peşlerine düşüyorlar. Cihan orada kaza geçiriyor. Allah'ım ben orada çok kötü oldum. Niye derseniz arabamızın ön tamponu gitti. Araba kaza yaptı. Ben o arabayı çok seviyorum ya. O arabanın Cihan ve Alya anısı var. Ben çok kötü. Lütfen arabamızı yaptırın arkadaşlar. Bakın o jip araba değişmesin. O Cihan Alya hikayesinin bir sembolü. Arabamız bizim her şeyimiz. Yani cidden Cihan'ın oradaki hani böyle bir bayıldı ya. Bayılmasına üzüldüğüm kadar üzüldüm. Arabaya bir şey olmasına. Lütfen yaptırın. Rica ediyorum arabayı. Ayılıyor. Tabii hemen Alya'yı arıyor. Diyor ki tuzak. Alya tam hastanenin oradan dönüyor ama iş işten geçiyor. Peşine düşüyorlar. İşte onu sıkıştırıyorlar. Alya'yı alıyorlar. Orada ve Alya orada hanım ağalığını yine konuşturuyor. Yani yine Sinem Ünsal oyunculuğu. Orada diyor ya sıksana. Hadi sık diyor. Hani yiyorsa sık. Bekliyorum diyor. Ondan önce de o şey diyor hani işte sen kendini diyor soysuz hani hanım ağa mı zannettin diyor. O da diyor ki elinde silah göster. Sen diyor bunu alınca eline diyor adam mı zannettin diyor. Bilmiyorum. Hanım ağam oldum sanıyorsun ha? Sen bunu tuttun diye adam olduğunu sanıyorsun. Helal olsun hanım ağam. Yani gerçekten sen tam bir hanım ağa oldun. Bunu da söyleyeyim. Her eline silahını alan kendini adam mı zannediyor? Adam mı? Değil tabii ki. Asla ve asla değiller. Siz adam değilsiniz. Ama maalesef orada olan şoför oluyor. Böyle tam işte yere çöküp bekliyor ki ölümünü. Tabii ki Cihan ağam yetişiyor, koşuyor, geliyor. Karısını kurtarmaya çalışıyor. Ay orada bir de Alya demez mi ya? Ah benim empatım, ah güzel kardeşim. Yani hala orada bak adam gelmiş. Gelmiş şey diyor ya orada. Cihan öldürdüler. Hadi ya. Kız amaç o ya zaten. Yani hani senden laf alabilmek için adam birilerini öldürüyor ya. Cık. Yani şurada empatsın. Çok empatsın. Hala Boran'dan medet umuyorsun ya o Amip'ten. Hani bu işte Cihan'ı silah doğrultuyor falan. Cihan'ın elindeki silahı alıyor. Böyle Cihan hamle yapıyor. Kurtulabilirim gibi. Sonra böyle silahın kabzasıyla vurup o soysuz bayıltıyor ya adamı. Hala orada işte elini kaldırıyor yani ya diyor söyle ya da vuracağım diyor. Hala orada yalvarıyor ya Boran'a da işte gitsene yardım etsene senin kardeşini vuracak. Ya ablacığım kurtaracak olsa siz kaza yaptığınızda kurtarırdı. Sen hala ondan ne medet umuyorsun ya? Cık. Ay orada böyle tam ulan dedim herhalde orada bitiyor. Tam böyle Ecmel durdu şrank diye sıktı ya. Orada bir de Demardin girdi. Dedim Cihan'ımı vurdular. Hayır olamaz. Ay dedim hayır ya. Ama çok şükür ki tabii ki vurmamışlar. Yani vurmayacağını az çok bile ama dedim acaba ters köşe mi yapacaklar? Hani
vuracaklar da işte başka bir şey mi olacak diye. Ama tabii ki çok şükür ki Allah'ıma canımıza bir şey olmuyor. Orada bitti. Ya bu bölüm şunu da değinmeden geçemeyeceğim. Kaya bebeğini gördü. Allah'ım o nasıl bir şeydi ya. Çok üzüldüm. Yani ve geçen bölümde dediğim gibi yani geçen videoda dediğim gibi tabii ki süt anne rolü oynadılar. Bravo Zeki yani. Ya şunlar da artık çocuğuna kavuşsun. Yazık Kaya nasıl orada içli içli baktı, ağladı, etti, bir şeyler yaptı. Ya abi inşallah siz de bebeğinize kavuşursunuz ya. Ne diyeyim yani. Ne orayı nasıl yazacaksınız bilmiyorum gerçekten. Daha ne kadar uzatabileceksiniz. Bu arada Nare ya hastanede bak adamları görüyor. Ecmel'in adamlarını. Bir başı dönüyor falan, midesi bulanıyor. Yine her delikten çıkar gibi böyle doktor fıtıyor. Böyle fıt diye çıkıyor. Babacım sen böyle her delikten çıkarsan Şahin de seni kıskanır. Yani doğaldır, normaldir. Sen ne şey yapıyorsun yani? Her yerden çıkıyorsun böyle. Ondan sonra ay iyiyim falan bilmem ne gidiyor. Ya orada Ecmel'in adamlarını gördün. Söylesene kızım. Bu arada sanırım görümcemiz hamile. Ne diyelim Allah hayırlı uğurlu etsin. Yani herkese var bize yok. Yani ne güzel. Vallahi Cihan ağamız yemin ediyorum bak karısını koklaya koklaya K9 köpeğine döndü. Sabır taşına döndü. Adam çilehanelere kapanacak. Daha fazla uzatırsanız bazı şeyleri. Bir şey demek istemiyorum. Yani güzeldi, iyi bölümdü. Ay bu arada şeyde ilk böyle açılış sahnesinden sonra böyle şlap diye tuttu karısını öptü ya. Ay dedim ya bak beklemedik anda gelince insan nasıl şoka sokuyor böyle. Böyle diye ses de çıktı. Güzel. Bazı şeylerin ayak sesleri var. İnşallah uzatmazsınız o şeyleri arkadaşlar. Güzeldi bölümü. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Aşağıda gıybetlerde buluşalım. Şimdi bakalım 52. bölüm fragmanı bize ne vermişler? Ne olmuş? İzleyip hadi hep beraber yorum yapalım. Evet, bakalım fragmanda bize ne vermişler? Hep beraber izleyip yorumlayalım. Ben nasıl bir anneyim ben? Nurhan Bey. Ya Alyacığım sen iyi bir annesin. Şu kafadan bir çıksan mı kardeşim? Yani çöküyorsun. Ya mecburiyetleriniz var dedin ya bak ne güzel Cihan'ı seçmişsin ki onu seçeceğini az çok tahmin ediyordum. Yani ben nasıl bir anneyim o kafadan bir çık. Lütfen o kafadan bir çık. Yani mecburdun sevdiğin adamı mı vursunlardı? Verdin bulursunuz. Yani kendini kahretme. Bulacaksınız. Adam demedi mi sana ya? O çocuğun senden uzakta büyümesine izin vermem diye. Dur bulacaksınız. Nurhan Bey, çocuk bunu en son gördüğünde ne oldu biliyorsun? Hastaneye düştü. Ay Boran da bir anlar ki Amip bir anlar bir vicdana gelir. Sorma Kadir'cim yani Zeki ulan ya gerçekten arkadaşlar çok sinirleniyorum ya yani. Hayır bir de geçen bölümde demiyormuş Şahin'e babasına o istediği kadar konuşsun ben yolumdan dönmem diye. Ulan siz bundan hala bir medet mi umuyorsunuz? Vicdan mı bekliyorsunuz ya? Kadir'cim yorma kendini. Etme. Ali, bulacağız. Yani bulacağız Alya. Kahretme kendini. Ay bak gene kucağında taşıyor. Ne kadar da profesyonel. Boran, o kadının başına bir şey gelirse Cihan seni yaşatmaz bunu biliyor. Ah bak bir de kadını yine almış. Gözünü bağlamış. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ya muhtemelen belli ki karı aramış kadını. Hani oğlunu göstereceğim tek başına gel vesaire deyip gitmiş. Yine burada tabii ki tek başına gitmiş. Kimselere haber vermeden. Ha bir de gözünü bağlamış. Kadının yetmiyormuş gibi. Yani ya senin gerçekten toprak kabul etmeyecek. Sado bak aferin. Gerçekten helal olsun. Yine her bölüm şaşırtıyorsun. Amip bak Sado'nun dediği gibi. O kadının başına bir iş gelirse senden ne kadar varsa hepsini böyle Cihan üst üste koyar. Tost yapar. Toprağın altına gömer. Bak
Yine buldu mu bizimkini galiba. Öyle çatışmaya giriyorlar. Cihan seni yaşatmaz bunu biliyorsun. Alya'ya bak. Arabada kendini kurtarmış. Haydi gibi kaçıyor ormanlık alana doğru. Ah kızım, yani kaçacaktın madem, ne oldu da yani arabaya niye bindin o arabaya? Bir. İkincisi, acaba yolda buna bir şey mi dedi de bu kadın kaçmaya kalkıştı. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Hani yoksa oğluna hani giderdi yani. Bir şey olmuş orada. Ulan inşallah kötü bir şey dememişsindir ya. Ya bunu sen düşürdün değil mi Ali? İnşallah sen düşürmüş ol. Bak, Bora'nın arabası. Orada, şurada düşürmüş. Cihan'ım da geliyor. Bulur seni oradan. Gece uzun. Sıra bizde. Ay, gördünüz mü o heybeti? Gece uzun, sıra bizde diyor ağam. Yani gerçekten bu üçlü çok güçlü arkadaşlar. Ay, geçen bölümde de bak. Kardeşler ve amcaoğulları. Bu üçlü muhteşem. Yani o Uzak Şehir bu tür sinematik çekimleri çok güzel yapıyor. Depo yaktıklarında da böyle Şahin arkadaydı, böyle dönüyor falan arkada, o görüntü falan muhteşem, muazzam. Cihan. Ya soysuzlar çetesi Cihan. Ya siz ne zannediyorsunuz? Haydi gibi koşuyor ormanlıkta. Nereye koşuyorsun acaba? Ecmel. Ben Cihan. Bak, yine ve yeniden bu Albaro köylülerinin amipliği beni benden alıyor. Yani zeka yok mu? Siz yine mi ayaklandınız ya? Yine mi ortalığa döküldünüz kardeşim? Ya bu adam sizinle mi uğraşsın, kendi dertleriyle mi uğraşsın? Ne var ya sizde? Siz niye ikide bir böyle ayaklanıp bu adama üstüne geliyorsunuz? Cık. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ya sabır. Yani bir kaya, iki bu. Yazın düzünde, düzlük alanda biri çukuru bulup düşüyor. Biri ayağa takılıp kafasını taşa çarpıp Diyarbakır karpuzu gibi yarıyor. Yani bakalım ne olacak, bekliyoruz. Alya! Yenge! Yengesi kurban, ah yengesi kurban. Yengen de senin gibi ahraz. Yani. Ay, nasıl korkmuş, karısını arıyor. Cihan'ım bulur ama. Bulur da nasıl bulur? Kafayı yardın Diyarbakır karpuzu gibi. Acaba ne olacak bilmiyorum. Çok güzel. Yine fragmanı çok beğendim. Sabırsızlıkla ikinci fragmanı bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem fragman hem bölüm konusunda lütfen aşağı yorumlara gıybetleşelim diyorum. Valla şeytan kulağına kurşun, güzel gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Uzak Şehir bu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haberdar olmak istiyorsanız da lütfen zili açın. Ve bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.